Kahvelerinizi hazırlayın. Bugün çok ilginç bir konudan söz edeceğiz. Gerçek fenomenleri biliriz. Bunlar Instagram'da, Facebook'ta, TikTok'ta yediğini, içtiğini, gezdiğini, sabahını, akşamını, her şeyini paylaşan, çok fazla takipçisi olan ve insanları etkileyen kişilerdir. Zaten fenomenin İngilizcesi influencer. Yani etkileyici gibi bir anlamı var. Şimdi insanların fenomenleri takip etmesini anlayabiliyorum. Benim de gerçekten severek takip ettiğim fenomenler var. Yani mesela birisinin giyim tarzını çok beğenirsiniz. Ondan ilham almak için takip edersiniz. Ya da örnek veriyorum, güzel yemekler yapıyordur. Yeni yemek tarifleri öğrenmek için takip edersiniz. Çok geziyordur, tozuyordur. Yeni yerler keşfetmek için takip edersiniz falan filan. Ama anlayamadığım şey sanal fenomenler. Sanal fenomen nedir? Bunlar aynı gerçek fenomenler gibi gezen, tozan, yiyen, içen, her şeyini paylaşan, yüz binlerce hatta milyonlarca takipçiye ulaşan ama gerçek insan olmayan kişiler. Yani aslında hiçbir şekilde gerçeklikleri yok. Çünkü hepsi bilgisayar ortamında animasyon olarak hazırlanmış. Hatta bunların hepsi insan bile değil. Aralarında bir tane arı var. Bundan daha önce kısa bir videomda söz etmiştim. Bu sanal fenomen hesapları o kadar iyi yönetiliyor ki yüz binlerce hatta milyonlarca takipçiye ulaşıyorlar. Üstüne bir de mavi tik alıyorlar. Şu anda Instagram'da mavi tiki olan sanal fenomen sayısı 35 falan. Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre sosyal medya kullanıcılarının ya da araştırmaya katılanların diyelim %56'sı en az bir tane sanal fenomen takip ediyor. Sonra insanlara soruyorlar neden bunları takip ediyorsunuz diye. Bazıları diyor ki paylaştıkları şeyler hoşuma gidiyor. Bazıları diyor çok iyi hikaye anlatıyorlar. Bazıları da diyor ki onlardan gerçekten etkileniyorum. Önerdikleri şeylerde alıyorum falan. İşin komik tarafı ise insanların %48'i sanal fenomen takip ettiğini farkında değil. Yani bu hesapları takip ediyorlar ama bu hesaplar o kadar gerçekçi ki bunların gerçek insanlar olduğunu düşünüyorlar. Mesela bu sanal fenomenlerden en meşhuru Lil Makuela diye bir kız ve Instagram'da 3 milyonun üzerinde takipçisi var. Yani hesabına baktığınız zaman hakikaten çok ilginç. Arkadaşlarıyla buluşuyor, sabah kalkıyor, günaydın mesajı atıyor, plaja gidiyor, güneşleniyor. Bir restorana gidiyor, yemek yiyormuş gibi paylaşım yapıyor. Hani bunun sanal olduğunu anlamasanız hakikaten sanal gibi durmuyor. Başka bir araştırmada ise insanlara soruyorlar. Diyorlar ki bu sanal fenomenlerin önerdiklerine güvenir misiniz? Ya da onların önerdiği ürünleri alır mısınız? Ya da güvenilirliği işte 1 ile 10 üzerinden kaç olarak puanlarsınız? Birisi bana böyle bir soru sorsa ben derim ki 0. Şimdi bir sanal fenomenin önerdiği ürünü niye alayım? Ya da buna niye güveneyim? Mesela bir kıyafet önerse denememiş. Bir kozmetik ürünü, makyaj malzemesi önerse hiç kullanmamış. Ya da bir mekan önerse hiç gitmemiş. Yani bana doğrusu onların önerileri çok da güvenilir gelmiyor. Ama yapılan araştırmada güvenilirlik 1 ile 10 arasında 5.6 gibi bir şey çıkmış. Yani aslında hiç fena bir rakam değil. Bugün gerçek influencerların önerdiklerine ne kadar güveniyorsunuz diye sorsanız herhalde aşağı yukarı bu rakam çıkar. Bu yüzden markalar da sanal fenomenlerle çok yüksek bütçeli işbirlikleri yapıyorlar. Ve bu sözünü ettiğim de böyle hani küçük çaplı markalar değil. Prada gibi, Calvin Klein gibi global markalar. Bu sanal fenomenler de paylaşım başına hiç de ucuz rakamlarla çalışmıyorlar. Son dedikodulara göre Lil Makuela paylaşım başına $8.500 alıyormuş. Yani hiç de az bir para değil. Sonra biraz düşündüm. Dedim ki bu markalar neden acaba sanal fenomenlerle işbirliği yapıyorlar? Evet hani çok fazla takipçileri var. İşte yüz binlerce, milyonlarca takipçileri var. Ama her şey takipçi mi? Sonra bunun birkaç tane sebebinin olduğunu öğrendim. Bunlardan birincisi aslında bu sanal fenomenlerin fiyatı gerçek fenomenlerin fiyatından daha ucuzmuş. Yani dedik ya hani Lil Makuela post başına $8.500 alıyor. O civarda bir şey alıyor. Aynı takipçili yani 3 milyon takipçili gerçek bir fenomene giderseniz alacağı rakam, isteyeceği rakam bunun 5 katı falan oluyormuş. Yani sanal fenomenle çalışmak bir marka için daha ucuz. Bir de sanal fenomenlerle çalışmak markalar açısından daha az riskli ve daha az baş ağrıtıcı. Çünkü gerçek fenomenler hani ünlüler gibi çok kaprisli oluyorlar. Diğer taraftan markalar böyle çok ünlü kişilerle işbirliği yaptıklarında bu ünlü kişilerin skandala karışma gibi bir riskleri oluyor. Burada ben böyle hani bir yıla yayılmış milyon dolarlık anlaşmalardan söz ediyorum. Adamlar mesela bütün reklam hikayesini ona göre yapıyorlar. Bir sürü işte video çekimi oluyor. Ondan sonra billboard reklamlar, internette reklamlar, o sırf onun için özel karakter oluşturuyorlar. Yani çok büyük bütçeli kampanyalar oluyor bunlar. Ve eğer kampanya devam ederken bu reklam yüzü olan ünlü bir skandala karışırsa
o zaman markanın bütün çabası, bütün reklam bütçesi hepsi çöpe gitmiş oluyor. Bunu en son Türkiye'de Ahmet Kural'la Sıla olayında görmüştük. Ahmet Kural, Arçelik'le çok büyük bir reklam kampanyasına başlamıştı. Hatta sırf Ahmet Kural'ın oynadığı böyle robot gibi bir rol yapmışlardı reklamda. Bu hikaye şeklinde devam eden bir reklam serisiydi. Tam kampanya devam ederken Ahmet Kural'ın Sıla'yı dövdüğü haberleri gündeme bomba gibi düştü. Tabii ki Arçelik hemen işbirliğini bitirdi. Ama o zamana kadar harcadıkları bütün para da çöpe gitmiş oldu. İşte markalar sanal fenomenlerle çalıştıkları zaman hani böyle bir skandala karışma gibi bir riskleri olmadığı için marka açısından daha risksiz ve daha güvenilir. Bir de bazen şöyle şeyler oluyor. İşte örnek veriyorum, gerçek fenomen bir tane kozmetik ürününü tanıtıyor mesela. Ama gerçekte onu kullanmıyor. Veya bir telefon markasını, atıyorum işte Samsung'un bir ürününü tanıtıyor. Ama gerçekte kullandığı telefon iPhone. İnsanlar dışarıda onu iPhone'da görüyorlar. Sonra diyorlar ki ha bak sen Samsung'u tanıtıyorsun ama aslında iPhone kullanıyorsun. Bu da tabii marka açısından iyi bir şey değil. O yüzden bu sebeplerin hepsini toplayınca markalar sanal fenomenlere gidiyormuş. Ve bu sanal fenomen pazarı benim tahmin ettiğimden çok daha büyükmüş. Gelecekte de bu pazarın büyüyeceğini öngörüyorlar. Yani aslında özetle her şey sanala dönerken bu fenomenliğin de sanala dönmesi çok da garip değil. Hani gelecekte işte böyle VR, sanal gerçeklik, işte metaverse falan gelişince orada da muhtemelen sanal fenomenler falan ortaya çıkacak. Yani metaverse'ün kendi fenomenleri, sanal fenomenleri falan olacak ve bu pazar ileride de büyüyecek. Bilmiyorum, siz hiçbir sanal fenomen takip ediyor musunuz? Aşağıda en meşhur sanal fenomenlerin sayfalarının linklerini vereceğim. Mutlaka bir sayfalarına bakın. Hani neler paylaşıyorlar, kaç takipçileri var, insanlar nasıl yorum yapıyorlar. Çünkü gerçek insanlara yorum yapıyorlarmış gibi yazıyorlar falan, çok ilginç. Bu türde videoların devamı için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Sevgiler.